Herkese merhaba PUBG Mobile severler. Sarı grup Perşembe günü başlıyor. Bu grupta maalesef temsilcimiz yok ancak tutunma aşamasında Melisa Esports ve finallerde S2G'nin potansiyel rakipleri savaşacaklar. Bu nedenle rakiplerimizi tanıyalım, iyi seyirler. Vampire Esports. Tayland temsilcisi olan Vampire Esports, Tony K, Ravenclaw, Nuzi, Flukt, Schweppes, Stone altılısından oluşuyor. PNPL Tayland güz mevsimini 501 puan ile şampiyon tamamlayan Vampire'da Tony K aldığı 120 kill ile lig MVP seçilmeyi başardı. Tayland puanları ile PMGC elemeleri oynamaya hak kazandılar. Ardından PMVA 2023'e katılan takım burada da şampiyonluğu almayı başardı. Yine Tony K turnuvanın MVP seçilmeye başarmıştı. Ardından Güneydoğu Asya güz mevsimi şampiyonasına katılan takım finallerde 8. oldu. Çin Ligi ve Güneydoğu Asya takımlarının katıldığı PMRC'de de istediği performansı gösteremeyen takım yine 8. ligle yetindi. Ancak burada önemli bir detay var ki Schweppes takımı 8. olmasına rağmen 33 kill alarak turnuva MVP'si seçilmeye başardı. Bu da Vampire'ın ne kadar tehlikeli oyunculardan oluştuğunu kanıtı niteliğinde. Son dönemlerde formlarında düşüş yaşansa da bu yıl üst düzey bir performansla oynuyorlar. Geçen seneki kadrosuna ek olarak Tony K ile anlaşan Vampire gücüne güç katmış durumda. Geçen seneki PMGC'de Fireflux'ın da bulunduğu yeşil grupta mücadele eden takım 237 puan ile 5. sıraya alarak tutunma aşamasına kalmıştı. Tutunma aşamasını 3. sırada, son şans aşamasını ise 2. sırada geçerek finallere kalmayı başardılar. Finallerde ise ilk günü facia bir performansla 15. sırada geçen Vampire son gün 3 galibiyet alsa da şampiyon olmayı başaramadı. Turnuvayı 6. sırada bitirdiler. Sarı grup haricinde Vampire PMGC 2023'ün en büyük favorilerinden. Bu nedenle sarı gruptan zorlanmadan çıkacaklardır. Tony K'in de performansını göz önüne alırsak grubun MVP'si olması şaşırtıcı olmaz. Temsilcimiz S2G özelinde Vampire'ı bu gruptan çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Finallerde en büyük rakiplerimizden birisi olacaktır. Bigetron. Endonezya temsilcisi olan BTR, Super'nın Starless, Genfos, Lapar, Yuhai, Voisil altılısından oluşuyor. PNPL Endonezya güz mevsimini 342 puan ile 10. sırada kapatarak istemedikleri bir turnuva geçirdiler. Ardından Güneydoğu Asya güz mevsimi finallerini 3. sırada bitirerek PMGC elemeleri oynamaya hak kazandılar. Starless 31 kill ile takımının 3. elde etmesinde büyük pay sahibi oldu. Ancak vasat geçen sezonu PMRC Çin ve Güneydoğu Asya'da tersine çeviren BTR bu turnuvada şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. 3 gün süren finallerde 137 puan ile şampiyon olan BTR'da Genfos 27 kill ile takımın öne çıkan oyuncusu olmayı başardı. Geçen seneki kadrosunda sadece Genfos takımda tutan BTR yeni yapılanmaya gitti. Zaxi, Laxi kardeşleri ve Misery'yi Evos'a gönderdiler. Geçen seneki PMGC'de S2G'nin de bulunduğu kırmızı grupta yer alan BTR, grubu 179 puan ile 7. sırada kapatarak tutunma aşamasına kalmayı başarmıştı. Tutunma aşamasında 15. olan BTR, son şans aşamasında ise 15. olarak turnuvadan elendi. Endonezya takımlarının bu sene formda olduğunu görüyoruz. Yeşil grupta Evos, kırmızı grupta Morphix gayet iyi işlere imza attılar. Bu nedenle BTR'da dikkat edilmesi gereken takımların başında geliyor. Sam9. Malezya temsilcisi olan Sam9, Mikkel, Deep, Ril, Tam, Mamparang ve Kenny altılısından oluşuyor. PNPL Malezya güz mevsimini 474 puan ile 2. sırada bitirdiler. Güneydoğu Asya güz mevsiminde ise finallerde 6. sıraya alarak PMGC elemeleri oynamaya hak kazandılar. Bu turnuvada Tam 19 kill ile takımının 6. almasında büyük pay sahibi oldu. Ardından PMRC Güneydoğu Asya ve Çin şampiyonasına katılan Sam9 bu turnuvada istediğini elde edemedi ve turnuvayı 14. sırada tamamladı. İlk kez PMGC oynayacak olan Sam9'da oyuncular da bir hayli tecrübesiz. Ancak Tayland takımlarının zaman zaman sürpriz yapabildiğini biliyoruz. Kırmızı grupta Yado Aliens oldukça iyi bir performansa imza atmıştı. Tutunma aşamasına kalmak adına savaşacaklardır. Ancak Yado gibi bir performansı izlersek ilk üçü bile zorlayan bir takım izleyebiliriz. Genesis Esports. Myanmar temsilcisi olan Genesis Esports, Mernat Boy, Slimzai, Flame, Master Smile, Master Ishi, West Carry altılısından oluşuyor. Güneydoğu Asya Wildcard güz mevsiminde 164 puan ile şampiyon olan Genesis Esports, PMGC elemeleri oynamaya hak kazandı. Finallerde Mernat Boy aldığı 33 kill ile turnuvanın MVP'si seçilmeyi başardı. Güneydoğu Asya güz mevsiminde ise 10. sırada kapatmayı başardılar. Genesis da Sam9 gibi ilk kez PMGC tecrübesi yaşayacak olan takımlardan. Ancak Myanmar temsilcisi olmaları büyük dezavantaj. Üst düzey takımlarla rekabet edemedikleri için oyun kalitesi olarak sarı grubun en zayıf takımları arasında gösteriliyorlar. Ancak kapalı kutu takımlar her zaman için tehlikeli olmuştur. Tutunma aşamasına kalmak adına savaşacak olsalar da bu grupta işleri oldukça zor. Influence Rage. Brezilya temsilcisi olan Influence Rage, Lau, Federal, Chayovski, Lauren ve Lilboy beşlisinden oluşuyor. PNPL Brezilya güz mevsimini 190 puan ile şampiyon tamamlayan takım Amerika finallerine katılmaya hak kazandı. 4 günlük Amerika finallerini ise 213 puan ile şampiyon tamamlayan Influence Rage'de Federal 39 kill ile takımın öne çıkan oyuncusu oldu. Geçen seneki kadrosunu koruyan takım Lauren takviyesi yaparak yoluna devam etti. Geçtiğimiz PMGC'de Influence Chainlink olarak mücadele eden takım S2G'nin de bulunduğu kırmızı grupta mücadele etmişti. 282 puan ile 2. sırada finallere gitmeye başaran Influence Chainlink finallerde istediği oyunu oynayamadı ve 16.
16 takım arasında sonuncu olarak turnuvayı kapattı. Brezilya takımlarının yeşil grubu domine ettiğini düşünürsek Infamous Rage de sarı grubun favori takımları arasında yer alıyor. Ancak kırmızı grupta Inco son anda kendisini tutunma aşamasına attı. Intense Games'e elendi. Infamous Rage geçtiğimiz sezonun kadrosunu koruyarak takım bütünlüğünü sağladı ve Brezilya bölgesini domine etti. Formda bir ekip olarak turnuvaya katılıyorlar ve finallere kalmak adına en büyük favoriler arasında gösteriliyorlar. Yine S2G'nin Infamous Rage'i de çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Çünkü bu takım finallerde en büyük rakiplerimizden birisi olabilir. Team Queso. Şili temsilcisi olan Team Queso, Arthur, Big Milo, Papi Potro ve Reyes dörtlüsünden oluşuyor. PNPL Latin Amerika güz mevsimini ikinci sırada bitiren ekip Amerika finallerine katılmaya hak kazandı. Amerika finallerinde ise istediği oyunu oynayamayan Team Queso 14. olarak turnuvayı kapattı. Latin Amerika puanlarıyla PMLC elemelerine katılacak olan takımın en önemli oyuncusu Reyes. Geçtiğimiz seneki kadrosundan Ayala'yı Loops Esports'a kaptıran Queso, Mystic ile de yollarını ayırmıştı. Furious Gaming'den Milovan, Honored'dan da Arthur'u kadrosuna katarak yola devam eden Queso, PMLC elemelerinin nasıl bir performans gösterecek merak konusu. Geçtiğimiz PMLC'de S2G'nin de bulunduğu kırmızı grupta yer alan Queso 113 puan toplayarak 14. oldu ve turnuvaya veda etti. Turnuvaya ilk kez katılacak takımlara nazaran daha tecrübeli oyuncularla dolu olan Queso, bölgesindeki turnuvaları iyi oynasa da Amerika finallerinde kötü bir görüntü sergiliyor. Bu nedenle sarı grupta da tutunma aşaması oynamak adına savaşacaklardır. Major Pride. Kazakistan temsilcisi olan Major Pride, Naomi, Dino, Naomi, Effect ve Black White beşlisinden oluşuyor. PNPL Avrupa güz mevsimini 4. sırada geçen takım Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda ise yine 4. çıkartarak PMLC elemeleri oynamaya hak kazandılar. Naomi finallerde 25 kill alarak takımın öne çıkan ismi olmayı başardı. Major Pride ilk kez PMLC tecrübesi yaşayacak olan bir diğer takım. Kadrosunda Effect gibi önemli bir oyuncu bulunsa da diğer oyuncuların Effect'e ayak uydurması çok önemli. Bu nedenle grupta işleri oldukça zor. Özellikle Avrupa takımlarının bu turnuvadaki kötü performans sergilemeleri diğer bölgelerin oyununu çok fazla geliştirdiğinin bir göstergesi. Dolayısıyla Major Pride'ın da öncelikle hedefi tutunma aşaması olması gerekir. Avrupa Şampiyonası'nda da istikrarsız bir görüntü çizen takım PMLC elemelerinde nasıl bir performans gösterecek büyük merak konusu. Demuarte. Kazakistan temsilcisi olan Demuarte, Maloy, Korka, Milky Way, Furia dörtlüsünden oluşuyor. PNPL Avrupa güz mevsimini şampiyon tamamlayan takım Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda ise istediği oyunu oynayamadılar ve 7. ile yetinmek zorunda kaldılar. Finallerde Korka 25 kill ile takımın öne çıkan ismi olmayı başardı. Demuarte de Major Pride gibi ilk kez PMLC tecrübesi yaşayacak. Ancak kendi bölgelerinin şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılıyorlar. Daha önce de söylediğim gibi Avrupa takımlarının oyunlarındaki gerilemeyi de göz önünde bulundurursak Demuarte'nin de işi oldukça zor. Avrupa Şampiyonası'nda da istikrarsız oyunlarıyla dikkat çekmişlerdi. Diğer bölge takımlarının Avrupa takımlarının oyunlarını bozduğu aşikar. Bu nedenle Demuarte çözüm üreterek tutunma aşamasına kalmak adına savaşacaktır. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.